Merhaba. Bugün sizlerle birlikte oldukça karmaşık bir konuyu, yani Oğuzların tarihini, akılda kalması neredeyse imkansız gibi görünen bilgileri unutulmaz kılacak yaratıcı bir yöntemle ele alacağız. Gelin bu acayip ilginç hikayeye hep birlikte bir dalalım. Ama başlamadan önce abone olmayı unutmayın. İşte bütün anlatımımızın temelindeki soru da tam olarak bu. Bu macerayı kelimenin tam anlamıyla birlikte çözmemiz gereken bir bulmaca gibi düşünelim. Bakalım, görünüşte birbiriyle hiç alakası olmayan bu iki şey, koskoca bir halkın kaderini bize nasıl adım adım anlatacakmış. Her şey, dediğim gibi, oldukça tuhaf bir hikayeyle başlıyor. Sizden sadece karakterleri, olayları ve mekanları aklınızda tutmanızı istiyorum. Çünkü göreceksiniz ki her bir detayın sonunda şaşırtıcı bir anlamı olacak. Ve işte hikayemizin ana karakteri Oğuz. Hadi gelin onun ve birazdan başlayacak olan tuhaf macerasının ilk adımlarına şöyle bir göz atalım. Oğuz hakkında bilmemiz gereken ilk ve en önemli detay şu. Kendisinin tam 24 tane kardeşi var. Bayağı kalabalık bir aile değil mi? Bu sayıyı aklınızın bir köşesine şimdilik yazın. Her insan gibi Oğuz da kökenini, isminin nereden geldiğini merak ediyor tabii. Bu arayışı onu Orhan adında birinin yazdığı çok özel bir kitaba götürüyor ve işte o kitapta kendi adıyla ilk defa karşılaşıyor. Böylece yolculuk başlıyor. Oğuz, bildiği ve büyüdüğü toprakları geride bırakıp Karadeniz'in kuzeyini aşıyor ve soluğu Balkanlarda alıyor. Hikayemizin geçtiği coğrafya böylece belli oluyor. Ama tabii yeni topraklara alışmak o kadar da kolay değil. Balkanlardaki yerli halk Oğuz'un adını bir türlü söyleyemiyor. Dilleri dönmüyor ve ona kısaca Uz demeye başlıyorlar. Bu da onun yeni yerindeki ilk lakabı oluyor. İşler tam da burada daha da ilginçleşiyor. Oğuz'un yolu Romanya'ya düştüğünde Gaga satılan bir pazardan aldığı tuhaf bir maskeyi takınca yerel halk bu sefer de ona Gagavuz demeye başlıyor. Yani bir nevi Gaga takan Uz. Bu garip isim de bir şekilde üzerine yapışıp kalıyor. Bu sıralarda Oğuz, kardeşlerinden biri olan Türkmen'i arıyor. Ama Türkmen'den aldığı cevap hem çok net hem de biraz komik. Bu tek cümle bize Türkmen'in o anki durumu ve kimliği hakkında aslında çok önemli bir ipucu veriyor. Şimdi geldik hikayenin doruk noktasına, yani o belirleyici ana. Çok büyük, çok önemli bir tarihi çatışmayı, kulağa basit bir mahalle kavgası gibi gelen bir moloz anlaşmazlığı üzerinden anlayacağız. Bizim Oğuz artık Bizans yönetimi altında yaşıyor ve kendini Bizans'la Selçuk adında biri arasında geçen bir mülk anlaşmazlığının, bir moloz davasının tam ortasında buluyor. Doğal olarak yaşadığı yerin, yani Bizans'ın tarafını tutuyor başlangıçta. İşte her şeyin değiştiği an burası. Oğuz tarafları dikkatlice dinledikten sonra vicdanı devreye giriyor ve Selçuk'un haklı olduğuna kanaat getiriyor. Ama sadece inanmakla kalmıyor. O sırada yanında olan arkadaşı Pelin'i de ikna ediyor ve birlikte taraf değiştiriyorlar. Bu beklenmedik hamle tabii ki tartışmanın sonucunu kökünden değiştiriyor. Evet, şu ana kadar dinlediğimiz oldukça tuhaf bir hikayeydi, değil mi? Şimdi asıl eğlenceli kısma, yani bu hikayenin ardındaki gerçek tarihi şifreleri çözmeye başlıyoruz. Gelin bakalım neyin ne olduğuna. Aslında az önce dinlediğiniz her şey, karmaşık tarihi olayları ve kimlikleri basitleştirmek için tasarlanmış zekice bir hafıza tekniğinden ibaretti. Şimdi bu kodun parçalarını teker teker birleştirelim. Hatırlıyor musunuz? Hikayemizin başında Oğuz'un 24 kardeşi vardı. İşte bu sayı aslında Oğuz Türklerini oluşturan 24 farklı boyu temsil ediyor ve ilk şifremizi çözdük bile. Peki ya şu Orhan'ın kitabı? O da bir sembol tabii ki. Hikayedeki Orhan, tarihteki Orhun kitabelerine bir gönderme. Çünkü Oğuz kelimesinin yazılı olarak geçtiği ilk kaynak işte bu kitabelerdir. Şimdi de gelelim Oğuz'un yolculuğu sırasında edindiği o farklı ve tuhaf isimlerin gerçek anlamlarına. Çünkü her bir isim farklı bir tarihi grubu ve kimliği temsil ediyor. Balkanlarda ona Uz denmesi, Hristiyanlığı benimseyen Uzları temsil ediyor. Romanya'daki o Gaga maskesi ve Gagavuz ismi, bugünkü Gagavuz Türklerine yapılmış bir gönderme. Peki ya camideki kardeş Türkmen? O da tahmin edeceğiniz gibi İslamiyet'i kabul eden Oğuzları, yani Türkmenleri simgeliyor. Gördüğünüz gibi hikayedeki bu zekice isim oyunları, Oğuzların farklı kolları için çok güçlü birer hafıza çıpası görevi görüyor. Her bir isim, bir kimliği ve koca bir tarihi beraberinde getiriyor. Ve şimdi sıra geldi hikayenin belki de en can alıcı kısmına, şu meşhur moloz tartışması.
Bakalım bu basit anlaşmazlık aslında dünya tarihini değiştiren hangi devasa olayı temsil ediyormuş? Evet, tahmin edenler olmuştur belki de. Moloz kelimesi, Malazgirt kelimesinin ses benzerliğinden yola çıkan zekice bir şifre. Hikayedeki o basit mülk tartışması aslında milattan sonra 1071 yılında gerçekleşen kader belirleyici Malazgirt Savaşı'ndan başka bir şey değildir. Gerçek tarihte Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Oğuzlar, yani Uzlar ve hikayemizde Pelin karakteriyle temsil edilen Peçenek birlikleri, savaş meydanında karşılarındaki Selçuklu ordusunun kendileri gibi Türk olduğunu fark eder. Tıpkı hikayedeki gibi savaşın en kritik anında bir an bile tereddüt etmeden taraf değiştirip Selçukluların yanına geçerler. İşte bu hamle savaşın seyrini tamamen değiştirir ve Selçukluların o büyük zaferinde kilit bir rol oynar. Kısacası karakterler, isimler ve basit bir moloz tartışması üzerinden kurduğumuz bu hikaye sayesinde Oğuzların 24 boydan oluştuğunu, zamanla farklı kollara ayrıldığını ve Malazgirt Savaşı'ndaki o kilit rollerini artık unutmamız neredeyse imkansız. İşte bu anlatım, doğru hafıza tekniklerinin gücünü gösteren harika bir örnek. Peki, sizce doğru kurgulanmış bir hikaye ile başka hangi zorlu, karmaşık konular herkes için kolayca anlaşılır hale getirilebilir? Bu sorunun cevabı üzerine düşünmeye gerçekten değer. Bir sonraki anlatıda görüşmek üzere.